Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Çok önemli bir video ile karşınızdayız. Her gün işimize veya okulumuza gidip akşam sıcak evimize dönüyoruz. Ay sonu yapılması gereken ödemeler, özel hayatımızdaki problemler, yeni bir telefon, bir araba yahut bir gezi gibi dünyevi arzularımız. Peki, dünya sadece bu kadar mı? Hiç düşündünüz mü? Ya bu düzen bir anda son bulursa, o zaman ne yaparsınız? Bir hayatta kalma mücadelesine ne kadar hazırsınız? Evinizin güvenli olmadığını anladığınızda nereye gidebilirsiniz? Ya yiyecek ve ulaşımdan ne haber? 6 küsür milyar nüfusu ile dünya artık insanlığın yükünü kaldıramayacak bir halde. Kaynakları hızla tükeniyor. Bilimin anlattıkları, insanlığı yöneten, devletleri kuklası haline getiren, küresel sermayeyi, savaşı ve barışı kontrol eden, yapılanmaların da dikkatinden kaçmış değil elbette. Bu yüzden nüfusun azaltılmasına ve yeni bir dünya düzeni kurulmasına dair yapılmış ince planlar gün geçtikçe daha da yaklaşıyor ve zaman biz sıradan insanların aleyhinde işliyor. Olası bir kıyamet için 2022 yılına kadar gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel 4 sebebi sıralayalım ve ardından bu sorulara bir yanıt arayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin harp silahını duymayanınız yoktur. Silahın en önemli özelliklerinden bir tanesi küresel çapta bir elektrik kesintisine yol açabilmesidir. Aynı şekilde bir başka olasılık da güneşteki patlamalar. Patlamaların elektriksel enerjiyi emdiği biliniyor ve güneş önümüzdeki yıllarda gözlem tarihinin en aktif dönemine girecek. Bununla alakalı sistemlerin çökme olasılığının yazılıp anlatıldığı birçok makaleye ulaşabilirsiniz. Eski çağlarda da elektrik yoktu. Ne olmuş diyorsanız, dünyada elektriğin keşfinden önceki en kalabalık nüfus 850 milyondu. Ve o dönemin insanları günümüz internet çağı insanlarına göre son derece kısıtlı bir bakış açısına sahipti. Yine aynı şekilde dünyada nüfusun doyurulup temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bugünkü gibi dev fabrikalara ve tesislere ihtiyaç yoktu. Dünyadan elektrik enerjisinin tamamen kaybolması demek, üretimin durması, açlığın baş göstermesi, hastanelerin işlevsizleşmesi, devlet kurumlarının işlerini yapamaz hale gelerek büyük bir kaos ortamının hızla yayılması anlamına gelir. Üzerinde yapay zekanın ışığının parladığı kurum DARPA, yani Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı. Ordu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı bir ajanstır. Yıllık bütçesi bilinmemekle birlikte birçok ülkenin genel bütçesinden daha büyük olduğu da su götürmez bir gerçektir. Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın Sputnik füzesini uzaya göndermesinin ardından 1958'de ARPA adıyla kurulmuştur. DARPA bugünkü internetin geliştirilmesinden sorumluydu ve Unix ile TCP/IP'yi de içeren birçok geliştirme projesini finanse etti. DARPA'nın yapay zeka ile çalışan askeri saldırı robotları ilk olarak 2009 yılında Irak'ta kullanıldı. Ancak kendi kararlarını verebilen bu savaş makinesi kapatılmak istendiğinde operatörünü öldürünce proje askıya alındı. DARPA'nın Aldebaran firmasıyla ortak olarak geliştirdiği 35 santim boyundaki 7 tane humanoid robotu 2015 senesi Mayıs ayında açık alanda test edildiği esnada kanalizasyonu kullanarak kaçtılar. Robotların başlıca özellikleri herhangi bir Wi-Fi ağına şifre gereksinim olmaksızın bağlanabilmeleri, internetteki alet yapımı, adresler, haritalar gibi bilgileri hızlı şekilde alıp işleyebilmeleri, solar enerjiyle şarj olmaları ve su geçirmez oluşları. Humanoidlerin firarının hemen ardından mahkeme konuya yayın yasağı getirdi. DARPA ise özel bir ekip kurarak robotları aramaya başladı. Kanalizasyonlarda yapılan detaylı incelemelerin ardından robotların GPS'lerini devre dışı bırakarak ormanlık alana kaçtığı saptandı. Ormanlık alanda yoğunlaşan aramalarda zaman zaman humanoidlerin izlerine rastlansa da henüz hiçbirisi yakalanamadı. Robotların amacı hakkında bir bilgi yok. Ancak DARPA tesislerinde deaktif vaziyette aynı tür robotlardan 10.000 tane kadar olduğunu Aldebaran firması açıkladı. Tokyo merkezli firmanın yaptığı sansasyonel açıklamalardan sonra DARPA firmayla 2020 yılına kadar olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bilişim uzmanlarının ateşli şekilde eleştirdiği kurumun marifetleri humanoidlerle de sınırlı değil. Günümüzde Afganistan'da Amerikan ordusunca Taliban'a karşı kullanılan yüksek teknoloji ürünü, silahlı, insansız hava araçları da yine DARPA menşeli. Fakat DARPA'nın en ürkütücü projesi bu değil. Kurum, 2008 yılında tüm ülkenin güvenliğini kontrol edecek bir yapay zeka üzerinde çalışmaya başladı.
Uzmanların hakkında sayısız eleştiri makalesi yazdığı program, eğer kontrolden çıkarak yahut internet erişimiyle kendisini bir yere kopyalayarak sistemleri ele geçirirse, elindeki dijital şekilde yönetilen kimyasal ve balistik füzelerle neler yapabileceğini hayal etmek pek de zor değil. Dünya dışı zeki yaşam, devletlerce her ne kadar örtbas edilmeye çalışılsa da, gerek tarihi uygarlıklardaki arkeolojik kanıtlar, gerekse günümüzde yaşanan olaylarla, insanlara takılan implantlar, yüksek düzeydeki bilim adamları ve askeri yetkililerin açıklamaları ile artık herkesin malumu olmuştur. Dünya dışı zeki yaşam formları, yani uzaylılar da kendi içlerinde reptilyanlar, Anunnakiler, Siriuslar, Aldebaranlar ve Griler gibi yaşadıkları sistemlere ve biyolojik özelliklerine göre birçok ırka ayrılıyor. Ancak bunlardan en tehlikeli olanları Griler olarak adlandırılan tür. Çünkü bunlar aynı bizim koyunları ve sığırları besin kaynağı olarak gördüğümüz gibi insanları besin kaynağı olarak görüyorlar. Dünya çapındaki resmi kayıtlarda 168 bin kadar aydınlatılamamış kaçırılma vakasının sorumlusunun Griler olduğuna dair şüphe götürmez deliller mevcuttur. Bazı eski NASA çalışanları, 51. bölgede bir zamanlar görev yapmış bilim adamları ve UFO teorisyenleri diğer uzaylı ırklardan aldıkları bilgilere dayanarak artık yüksek sesle Grilerin geldiği sistemde besin kaynakları tükenmek üzere ve çok yakında dünyayı besin kaynağı haline getirmek için işgal etmeye hazırlandıklarını söylüyorlar. Meşhur Illuminati oyun kartlarını hepiniz duymuşsunuzdur. 1994 yılında Steve Jackson Games firması tarafından piyasaya sunulan bu kartlar aslında oyundan çok birer senaryo kıyametidir. Japonya'daki nükleer felaket, tsunami, İkiz Kulelere yapılan saldırılar, emlak krizi, Clinton ve Obama'nın başkan olmaları hep bu kartlarda yıllar öncesinden haber verilmekteydi. Birçok kriptolog kartların belli bir düzenle belirli tarihlerde gerçekleştiğini keşfetmiş, ancak hangi karttaki olayın hangi tarihte gerçekleşeceği henüz çözülememiştir. Illuminati oyun kartlarından en korkutucu olanlarından bir tanesi ise nüfusu azaltmak ve yeni bir dünya düzeni oluşturmak için insanlığa yapay bir zombi virüsü bulaştırılmasıdır. Böyle bir şey imkansız dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bilim adamları ve komplo teorisyenleri, hatta olayı bir adım ileriye taşıyacak olursak, Illuminati'nin gizli laboratuvarlarında çalışmış ve tehdit altındaki doktorlar tam aksini söylüyorlar. Bilim, küçük silikon bir çipe bir virüsü bağlayarak ilk nanocyborg'u yaratalı 15 seneyi geçti. Buldukları ilk şey de cyborgların bünyelerinde bulunduğu canlı öldükten aylar sonra bile yaşamaya devam ettikleri oldu. Araştırmaların ilk aşamalarında bile nanoteknolojiyle uğraşan bilim adamlarının bir zombiyi yaratmaya ne kadar yaklaştıklarına bir bakın. Yaptıkları işi, yani dünyanın sonunu hazırlamayı iyi biliyor olmalılar. Dünya Sağlık Örgütü 2017 senesinde beyninize girip hasarlı nöron bağlantılarını yeniden kurabilecek nanobotları insanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını açıkladılar. Nanobotlar zihninizdeki kopuk bağları birleştirirken ne ters gidebilir ki? Çok yakın bir gelecekte beyninizde nanobotlar olacağını garanti edebiliriz. Bunlar siz öldükten sonra da çalışmaya devam edecektir. Yani beyninizdeki çürüyen hücrelerin yerini alıp sizin kaslarınızı ve eklemlerinizi kontrol edebilirler. Ve bunu tüm vücudunuz çürüyene dek yapabilirler. Nanobotlar kendilerini çoğaltabilecek şekilde programlanmakta ve hücreleri taklit edebilmektedirler. Yine de vücudun sahibinin ölümü eninde sonunda onun da ölümü olacak demektir. Kendi varlıklarını sürdürebilmek için kendini yeni bir bedene aktarmak isteyecektir. Bu yüzden nanobot zombisi sağlıklı bir kurban bulup ısırmak isteyecek ve kan yoluyla aktarılan nanobot yeni yuvasında düzeni tekrar ele geçirmek için çalışmalarına başlayabilecektir. Yeni kurbanına geçen nanobot bu canlının korteksini devre dışı bırakıp beyin köküyle birlikte kontrolü ele alabilecektir. Böylece dünya sürekli genişleyen beyinsiz insanlar ordusu ile dolacaktır. Ayrıca benlik duygusunu kaybetmiş bir zihin içgüdüleriyle hareket ederek kendi cinslerini de besin kaynağı olarak görecektir. Böyle bir nanobot salgınının bildiğimiz her şeyin sonu olacağı aşikardır. Şu ana kadar dinledikleriniz size halen çok uzak geliyorsa şunu unutmayın ki 1341 yılında başlayıp 4 sene süren ve Avrupa nüfusunun 2/3'ünü yok eden veba salgını da o dönemde sıcak şömineleri başında oturan insanlara çok uzak geliyordu. Az önce bahsettiğimiz olaylardan birinin vuku bulması tahmin de edemeyeceğiniz kadar yakın. Ve hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, hayatta kalmak için yapmanız gerekenler değişmeyecektir. Her şeyden önce kendinize küçük bir kıyamet kumbarası oluşturup her şeye rahatça erişiminiz varken böyle bir kaos durumunda ihtiyacınız olacak şeyleri satın alın.
Öncelikle kendinize bir hayatı idame kiti edin. Doğada avlanma ve tuzak kurma konularında birkaç eğitici video izleyin. Ve doğadaki bitkileri tanıtan, nasıl barınak yapıp su temin edeceğinizi anlatan bir kitap edinin. Yürüyerek ulaşabileceğiniz ormanlık bir bölgeye pirinç, makarna, un, konserve gibi kolay bozulmayacak gıdalar ve alet edevat gömün. Yaşadığınız yerin çevresini iyi analiz edin. Kendinize o çevre için kaçış yollarınızı, araç bulabileceğiniz yerleri ve ikmal yapabileceğiniz noktaları işaretlediğiniz bir harita oluşturun. Elektrik olmayacağı için benzin istasyonlarındaki pompalar çalışmayacaktır. Bunun için pille çalışan bir yakıt aktarma pompası edin. Diyelim ki beklenen senaryolardan bir tanesi gerçekleşmeye başladı. İlk anda kurtulanlardan biriyseniz artık yapmanız gereken çok iş var. Soğukkanlı olun. Öncelikle büyük şehirlerden uzaklaşın. Ve unutmayın, hayatta kalma içgüdüsüyle kaos ortamında en büyük tehlikeyi insanlar oluştururlar. Çantanızı fazla ağırlaştırmamak kaydıyla hazırlayıp daha önceden belirlediğiniz erzak ve malzemelerinizin bulunduğu ikmal noktasına kalabalıklara fazla yaklaşmadan hareket edin. Dışarısı güvenli değil artık, hele de tek başına olan biri için. Belki seyahat ederken hızlı hareket etmenizi sağlayacaktır yalnız olmak. Fakat bir tehlike anında beklemediğiniz bir olayla karşılaşmanız halinde hayatta kalma ihtimaliniz oldukça düşük. Bu yüzden de bir grupla seyahat etmek en mantıklı seçim. Arkanızı koruyacak insanlar bulmalısınız. Fakat bu grubu özenle seçmek çok önemli. Çünkü işlevsiz bir grupla hayatta kalma olasılığınız kendi başınıza hayatta kalma olasılığınızla kıyaslanamaz bile. Biraz ideal grubun özelliklerinden bahsedelim. Bir post-apokaliptik bir ortamda yanınızda en son isteyeceğiniz şey bir çocuktur. Ergenliğini doldurmamış tüm insan çeşitlerinden uzak durun. Bir çocuğun düşüncesiz hareketleri sizi zor durumda bırakabileceği gibi bir ergenin sonu gelmez yakınmaları ve çok bilmiş tavırları önce kendisinin, sonra grubun ve son olarak da sizin ölümünüze sebep olabilir. Yaşlılar da tıpkı çocuklar gibi sizi yavaşlatmaktan başka bir işe yaramayacaklardır. Yolun ortasında bozulabilirler, kendilerini savunmada yetersiz kalabilirler ve muhtemelen vicdanlarını kontrol edemeyeceklerdir. Yaşlı sayısı fazla olan gruplardan uzak durun. Bu iki kriterin görmezden gelinebileceği veya faydalı olabileceği tek bir durum vardır. Eğer grubunuzda çocuk veya yaşlı insan bulunuyorsa onları yem olarak kullanarak bir tehlike anında hayatta kalabilirsiniz. Fazla kalabalık gruplarda bulunmaktan kaçının. En fazla 4 kişilik güvenebileceğiniz insanlardan oluşan bir grupla birlikte yolculuk yapın. Güvenmediğiniz biriyle yolculuk yapmak grubunuzda zombi virüsü barındıran birini bulundurmakla aynıdır. Ayrıca kalabalık grupların kontrolü zordur. Hareket zorluğu yaşanır ve fikir ayrılıklarının olması kaçınılmazdır. 3-4 kişilik bir grupta yaşanabilecek farklılıklarda uzlaşma olasılığı, 8-10 kişilik bir grubun tartışmasının uzlaşmayla sonuçlanma olasılığından çok daha fazladır. Kalabalık gruplarda kutuplaşmalar yaşanması da kaçınılmazdır. İnsanoğlu tamahkardır. Katıldığınız grubun aile olmamasına özen gösterin. Evet, siz ailenizi kaybettiniz muhtemelen ve aile sıcaklığı arıyorsunuz. Çok mantıklı. Ama bir aile içine girmek için pek mantıklı değil. Bir aile eğer hala bir aradaysa dünyanın artık değiştiğini kabullenemeyebilir ve kolayca mantıksız hareketlerde bulunabilir. Ortama alışamamış aile bireylerinin birbirlerine karşı olan kaprisleri sizi ve grubunuzu tehlikeye atabilir. Söz konusu aile olunca insanlar koruma dürtüsüyle yanlış kararlar almaya yatkın olurlar ve yeni dünyada bu tür insanlara ihtiyacınız olmayacaktır. Şahsım adına ben de birkaç arkadaşımla birlikte böyle bir durum için uzun süren bir hazırlık yaptık. Uzun süre yetecek kadar yiyecek, ilaç ve mühimmat stoğumuz, barınacak güvenli bir yerimiz, elektrik sağlayacak solar enerji panellerimiz mevcut. Eğer bir telsize ulaşabilirseniz, acil durum kıyamet frekansımız halk bandı FM17'den bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer işlevleriniz ekibimize uygunsa ve yeterince şanslıysanız ekibimize katılabilirsiniz. Ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz işaret de bizim işaretimizdir. Böyle bir ortamda etrafta bu işareti görürseniz anlayın ki ben ve ekibim çok yakınlarda bir yerdeyiz. Konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında yorum olarak belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.